Merhabalar. Bugün yüz germe ile ilgili sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Oldukça çok sayıda izlenmiş ve çok sayıda da soru aldım. Bunlarla ilgili kısa cevaplar vererek sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle yüz germe kombine ameliyatlarla yapılır mı diye sorular çok geliyor. Yani liposuction, meme büyütme, meme küçültme, karın germe gibi büyük ameliyatlarla yüz germe yapılır mı? Evet, yapılır. Ama ben yapmıyorum. Çünkü yüze verilen özenin ben maksimum olması gerektiğini düşünüyorum ve eğer yüz ile ilgili herhangi bir işlem yapıyorsam, uzun bir işlemden bahsediyorum tabii, sadece üst göz kapağı ameliyatı ise evet yapılabilir. Fakat yüze kombine bir işlem yapıyorsam, yani yüz germe, üst göz kapağı, şakak askısı, şakak germe gibi, boyun germe gibi işlemler yapıyorsam zaten benim oldukça zamanımı alacağı için ben başka bir işlemle kombine edilmesi taraftar değilim. Sadece yüz germeyi yağ enjeksiyonuyla kombine ediyorum. Bu da zaten ameliyatın olmazsa olmazı. Yani yağ enjeksiyonsuz bir yüz germe gerçekten iyi sonuç veren bir yüz germe olmuyor. Vücut kombine ameliyatlarında, büyük liposuction'larda, meme ameliyatlarında zaten işlemler uzuyor. Bu sefer hastanın yüzüne geldiğimizde hem biz yorulmuş oluyoruz hem de gereken özeni yüze gösteremiyoruz. Bu sebeple ben yüz ameliyatlarını vücut ameliyatlarından ayrı tutmak istiyorum. Diyebilirsiniz ki neden öyle söylüyorsunuz? Yüz germe ameliyatı 1,5 saat, 2 saat süren bir işlemdir. Bence o da değildir. Yani kişiden kişiye göre değişir, yapılan tekniğe göre değişir. Fakat düzgün bir yüz germe uygulanılan tekniğe göre tabii ki değişir. Fakat mesela high smas tekniğine göre bir yüz germede birçok bölgeyle oynuyoruz. Şakaktan tutun boyuna kadar, cilt altındaki bütün dokularla oynuyoruz. İnce ince dikiyoruz, şekillendiriyoruz ve bu ameliyat normal şartlarda bütün dünyada bu ameliyatı icat eden adamın ameliyatı bile 5-6 saatten aşağı sürmüyor. Eğer iyi bir sonuç almak istiyorsanız ameliyatın süresine değil, yapılan işlemin kalitesine bakmak lazım diye düşünüyorum. Normal hayatımda da böyle olduğum için hani bazen şey diyorlar, Esra başladın gene oynamaya. Yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde inceleyerek iş yapmayı sevdiğim için yüz ameliyatlarında da bu şekilde ince çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Kısacası kombine ameliyatlarla, büyük kombine ameliyatlarla yüz germe ameliyatını kombine etmiyorum. Yüz germe ameliyatı başlı başına özen gösterilmesi gereken çok özel bir ameliyattır çünkü. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz de sizi kliniklerimize bekliyoruz. Yüz germe ameliyatından sonra iz kalır mı? İzler ne kadar sürede geçer diye sorular da geliyor. Aslında bu konuyla ilgili video çekmiştik fakat yeniden bir tekrarlayalım. Şöyle kulak önünden başlıyor. Kulağın içi kıvrımından geliyor izimiz, kesimiz. Burada tragus dediğimiz kulak kıkırdağının arkasından, yani kulağın içine doğru geçiyor. Şurada 1-2 milimlik bir yerde aslında iz görünüyor. Sonra kulak arkasına dönüyor ve saçlı deride kayboluyor izimiz. İlk başta bu iz biraz kırmızı oluyor dikişler alındıktan sonra. Sonra zamanla bu izin rengi değişiyor. Eğer beyaz tenliyseniz ve izleriniz iyi iyileşiyorsa genellikle bu iz tamamen kayboluyor. Çok böyle mercekle bakmadıkça insanların görebileceği bir iz olmuyor. Fakat eğer koyu tenliyseniz, yara iyileşmesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, örneğin bir yeriniz kesildiğinde kabararak iyileşiyorsa, yani hipertrofik skar ve keloid oluşumuna eğiliminiz varsa bir diğer deyimle, o zaman bu izlerinizin de kabararak iyileşme ihtimali vardır. Bunu mutlaka önceden hekiminizle paylaşmanız gerekmekte. Çeşitli önlemler alınması açısından. Ama normal şartlar içerisinde dikişleriniz bir hafta sonra oldukça normale döner. 3 haftada tamamen iyileşir. Renginin normale dönmesi de bir 3 ayı bulur. Yani hani kimsenin anlayamayacağı bir hale gelmesi. Tabii bir senede bu yara iyice olgunlaşarak düzelmeye devam eder. İzin kötü kalmasının sebeplerinden bir tanesi de yüz germe ameliyatlarında ağırlığın, yani çekimin deriye verilmesi. Yani cilt altında gereken işlemlerin yeterince yapılmayıp, cilt altında sarkan dokunun toparlanmayıp sadece derinin gerilerek yüz germe işleminin yapılmaya çalışılması. İşte o durumda bütün yük deriye bindiği için deri hattında, dikiş hattımızda bir gerginlik oluyor ve o zaman da izler kötü kalabiliyor. Normal şartlarda cilt altındaki dokuları çok iyi şekillendirip yüzü olması gereken bölgeye getirip
Deriyi sadece hafifçe çekerek geldiği yerden belki yarım santim, 1 santimi bile geçmez 7-8 milimlik eksizyonlarla düzeltmek çoğu hastada yeterli oluyor. O zaman da iz kötü kalmıyor. Hatta bu şekilde yapılan çok gergin dikilen ve cilde ağırlığın bırakıldığı tekniklerde kulak memesini de böyle aşağıya doğru çektiği çok hasta görebiliyoruz. Yakın zamanda da gördüm. Birkaç kere ameliyat olmuş kulak memesindeki şekil bozukluğundan dolayı. Kısacası iz normal şartlarda eğer beyaz tenliyseniz ve çok koyu tenli değilseniz çok büyük bir olasılıkla yara iyileşmenizde de sorunlar yoksa gayet güzel iyileşecektir. Bir süre sonra siz bile belki göremeyeceksiniz. Fakat diğer anlattığım problemler, eğer vücudunuzla ilgili problemler, genetik problemleriniz var ise, yara iyileşmesi problemleriniz var ise o zaman izleriniz daha belirgin bir şekilde iyileşebilir. Onun için de uyguladığımız çeşitli tedaviler var. %100 demiyorum ama en azından eskiye oranla daha iyi hale getirilmeye çalışılabilir. Ya da gerçekten çok ciddi keloid şikayetiniz, yani keloid oluşumu varsa yüzünüzde ya da vücudunuzda, o zaman belki yüz germe ameliyatı yapılmayıp başka teknikler denenebilir. Daha az kesili, daha az travmaya uğratacak yüzünüzü işlemler tercih edilebilir. Evet, yüz germe ameliyatından sonra hastanede bir gün kalmanız yeterli. Ameliyattan sonra şöyle yapıyoruz. Yüzünüzde minimum 2 tane diren oluyor. Bir tanesi sağ tarafta. Eğer saçlı deriyi açtıysak bazen arka tarafa da kulak arkasına da yerleştirebiliyoruz ama genellikle boyun hattında yanaklardan gelen 2'şer tane direniniz oluyor. Bu direnler içeride birikebilecek kan, sıvı vesaireyi bir hazneye topluyor. Dolayısıyla cildin altında sıvı birikmesini engellemiş oluyoruz. Ve işlemden sonra bu direnlere ek olarak şöyle büyük bir bandaj yapıyoruz. Böyle pamuklu, ıslak, o mevcut şeyleri, cildi iyice zemine oturtmak ve altında sıvı birikimini ya da kanamayı önlemek için biraz hafif baskılı bir bandaj yapıyoruz. Ertesi gün bu bandajları çıkartıyoruz. Daha basit bir bandaj yapıyoruz size. Daha basit, böyle kendinizin de takıp çıkarabileceği, belki cırt cırtlı ya da esnek, tenisçi bandı gibi bir bandaj kullanıyorsunuz. Direnlere gelince, direnler içeriden gelen sıvının miktarına göre çekiliyor. Yani sıvı miktarı ilk önce ve rengine göre. Koyduğumuz direnlerden gelen sıvı ilk önce biraz kanlı oluyor, kırmızı oluyor. Sonra o kırmızı renk yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Biraz daha açık kırmızı oluyor, sarıya dönüyor ve yavaş yavaş sıvının miktarı da azalıyor. Eğer sıvının miktarı azalmazsa zaten tutuyoruz. Gerekirse 5-6 gün bile tuttuğumuz oluyor. Çünkü o sıvıların yara yerlerinden dışarıya akması daha kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Sıvı azaldıktan sonra ve rengi açıldıktan sonra o direnleri çekiyoruz. Diren çekmek ağrılı mı? Hayır, ağrılı bir işlem değil. Zaten onlar silikon, yağ gibi kayıyorlar. Hani çekerken çok ağrı ya da herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. O da hastalarda çok endişe yaratan bir şey çünkü. Genellikle eriyen dikişler atıyoruz fakat bazen anahtar dikişleri olabiliyor tek tük noktalarda. Onları bir hafta dolmadan en geç 6. günde almayı tercih ediyoruz. Normal hayatınıza dönebilirsiniz. Yani 5. 6. günden sonra rahatça dönebilirsiniz ama mutlaka bandaj kullanmanız gerekiyor. En az bir 2-3 hafta kadar bandajı sürekli kullanmanız gerekiyor. Sonra da geceleri. Kullanmamayı tercih eden hekimler de olabilir ama en azından ben bir hafta kadar mutlaka kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Onların endişesi çok fazla baskı yapan bandajlar bazen cildin beslenmesini bozabiliyor. Fakat onu ayarında, kıvamında yaparsanız bandaj bence zarar veren bir yöntem değil. Hastanın da daha az ağrı duymasını da sağlayan bir yöntem aslında ve ödemleri de azaltan bir yöntem. Kısacası bir hafta sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Fakat doğal görünür müsünüz? Hayır. En az bir 3 hafta beklemeniz lazım birazcık doğal görünmeniz için. Bu işlem bir askı işlemi olmadığı için tamamen doğal, hani kimsenin anlamayacağı kadar doğal görünmeniz de neredeyse bir 3 ayı bulabilir. Evet, yüz germe ameliyatları tekrar yapılabilir mi gibi sorular da geliyor. Şöyle, yani tabii ki yapılabilir fakat genellikle ben hastayı sanki böyle bir kere yüzünü gerecekmiş gibi planlamaya çalışıyorum. Yani hasta ilk bana geldiğinde eğer askılarla ya da diğer ameliyatsız yöntemlerle toparlanabilecek durumdaysa öncelikle o işlemleri yapmayı öneriyorum.
Daha sonra yüz germe yapmayı öneriyorum. Biraz daha ilerleyen yaşlarda, yani 30'lu yaşlarda yüz germe yaptırmak bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Çünkü deriyi kaldırıp cildin altındaki o SMAS dediğimiz süperfisiyel muskülo aponeurotik sistem tabakasını oldukça değiştiriyoruz, oynuyoruz, sıkılaştırıyoruz. Hatta buradan aldığımız bir parçayı boyuna doğru döndürüp platizma ile beraber geriye doğru geriyoruz. Dolayısıyla cilt altındaki anatomiyi biraz da olsa değiştiriyoruz. Eğer bu anatominin değiştiğini bilmeyen bir başka cerraha da giderseniz bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü açtığında bulmayı beklediği dokuları orada bulamayacak. Yani %100 demiyorum ama ikinci kere yüz germeler biraz daha dikkatli yapılması gereken işlemler. Çünkü sinirler biraz daha artık zemine yaklaşmış durumda oluyor. Bazı yerlerde üzeri minimal açılmış olabiliyor. Yani diseksiyon, yani kesi ve deriyi kaldırma aşamasında çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılabilir, yapılmaz demiyorum ama çok önermiyorum. Hani mümkünse bir kere yapılıp daha sonra daha böyle ufak tefek yöntemlerle bu işlemi devam ettirmekte fayda var. Evet, ameliyatsız yüz germe nedir diye sorular da geliyor. Ameliyatsız yüz germe nedir? Aslında hani böyle bir şey yok. Fakat bir şekilde böyle yayılmış bir tabir var, ameliyatsız yüz germe. Biz de kullanmaya başladık çünkü böyle arıyor insanlar. İnternete girdiklerinde ameliyatsız yüz germe diye arıyorlar. Şöyle çok ciddi büyük kesiler olmadan hastanın günlük yaşantısını daha az etkileyecek, daha minimal küçük deliklerden girilerek yapılan işlemlerin tümüne ameliyatsız yüz germe diyoruz. Bunların içinde neler var? Askı işlemleri var, yağ enjeksiyonları var, dolgular var. Hatta dolguyla yapılan işlemlere bir de likit yüz germe demişler. Neden demişler bilmiyorum. Sıvı olduğunu düşünmüşler herhalde dolgunun. Dolgu işlemleri var. Gene Morpheus gibi, altın iğne gibi cildi sıkılaştıran işlemler var. Son zamanlarda sıkça yaptığımız Face Tight, Accutight gibi işlemler var. Bunların hepsinin kombinasyonu, yani lazer işlemleri var. Bunların hepsinin kombinasyonu ameliyatsız yüz germe aslında. Tam bir yüz germe yapıyor mu? Bu biraz kandırmaca gibi geliyor bana ama tam bir yüz germe yapmıyor ama biraz daha hastayı toparlıyor, daha iyi görünmesini sağlıyor. Eğer sarkma çok fazla değilse de hakikaten yüz germe sonucu almanızı sağlayabiliyor. Yani ama ciltte gerçekten büyük bir yaşlanma, aşırı bir sarkma, aşırı bir doku boşalması olmaması gerekiyor. Eğer deride çok fazla bir fazlalık varsa onu nereye çekerseniz çekin saklayamayacaksınız. En fazla en azından kulak önünde yığılmalar olacaktır. Minimal sarkmalarda, minimal boşalmalarda, minimal yaşlanmalarda ameliyatsız yüz germe dediğimiz bu işlemlerden uygun olanını, hastaya uygun olanını yapabiliyoruz. Yüz germenin yerini tutar mı? Evet, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda tutabilir ama sonrasında yüz germenin yerini tutması bana göre zor gibi geliyor. Evet, siz ne yapıyorsunuz diye sorarsanız, bilenler biliyor ama bilmeyenler için biz ikisini de yapıyoruz. Yüz germe ameliyatı da yapıyoruz. Ameliyatsız yüz germe dediğiniz askı, yağ enjeksiyonu, dolgu, lazer gibi işlemleri de uyguluyoruz. Hastaya göre seçim yapıyoruz. Öncelikle hastanın yaşına uygun olan tedaviyi tercih etmeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için kliniğimize başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.